otomobillerle ilgilenenlerin hayallerini süsleyen markalardan birisi de şüphesiz Porsche'dir. Markanın bel kemiğini oluşturan dinamik karakterli turbo serisinin yeri ise üretildiği tarihten beri farklıdır. Uzun yıllardan beri çizgisini bozmadan emin adımlarla ilerleyen Alman marka 911 Turbo ailesine yeni bir birey daha ekledi. 911 Turbo modelinin kabrio versiyonu olan bu modeli Porsche kısaca Da Capo olarak adlandırıyor. Hız limiti olarak spor otomobil dünyasının çiçeği burnunda yeni gözdesini misafir araç olarak ağırlamadan edemezdik. Da Capo 911 ailesinin genel tasarımına benzerlik gösterse de kendisine has karakteristik değişiklikleriyle dikkat çekiyor. Örneğin üzerinde daha geniş hava girişlerinin bulunduğu ön tampon, Da Capo'nun sportif ruhunun altını çizen faktörlerden. Tampona yerleştirilmiş ve son yılların vazgeçilmezlerinden birisi olan şerit halindeki led klasörlerse ön taraftaki sportifliği agresifliğe doğru taşıyan nokta. Daire şeklindeki farlar Porsche'de yıllardır bir imza haline gelen formunu koruyor. Tek fark, Da Capo'nun farlarında yeni nesil BX-10 teknolojisinin standart olarak yer alması. Misafir aracımızın profilindeki farklılığın en baskın olduğu nokta, tartışmasız arka kısımda yer alan motoru ve fren balatalarının soğutulmasında büyük rol oynayan iki kademeli havalandırmalar. Havalandırmaların ebatları büyütülerek soğutucular için gereken havanın daha rahat girişi sağlanmış. Arka tarafa geçtiğimizde ise kupe versiyonuna oranla 3 cm daha uzun tasarlanmış bir spoiler çıkıyor karşınıza. 120 km ve üzerine çıkıldığında otomatik açılan rüzgarlık, aerodinamizme uygun olarak tasarlanmış ve yüksek süratlerde arka aksta bastırma kuvvetinin optimum hale gelmesinde büyük rol oynuyor. Kükreyen sesin kaynakları olan egzoz çıkışları hemen her Porsche'de olduğu gibi standartlardan uzak tasarlanmış. Her biri iki egzoz çıkışına denk ve içerisinde bulunduğu tamponu tamamlayacak şekilde dizayn edilmiş. Açıkçası iç mekanda sunduğu opsiyonlara birçok sedan otomobilde bile rastlayamayabilirsiniz. Kokpitin herhangi bir noktasına dokunduğunuzda kullanılan malzemenin kalitesini anlıyorsunuz. Ortopedik ve spor tasarlanmış koltukların elektrikli olması sıradanmış gibi görünse de birçok spor otomobilde lükse giriyor. Da Capo'da ise koltukların deri ve elektrikli olması standartlar arasında. Bagaj kapasitesi de diğer spor otomobiller gibi minimum ebatlarda. 105 litre olmasına rağmen başarılı bagaj tasarımı bu küçük alanı çok daha kullanışlı hale getiriyor. Hiçbir alanın boş bırakılmadığı bagajda elinize attığınız her yer değerlendirilmiş. Aracın üstünü açtığınızda kabindeki hava akımını kesmeye yarayan file şeklindeki rüzgarlığı saklayacağınız yer bile hazır. Orta konsol, kullanıcısının görüş alanına uygun ve yola olan konsantreyi rahatsız etmeyecek şekilde tasarlanmış. Cam açma kapama düğmeleri de dahil iç mekandaki kumandaların benzer tasarımda ve birbirini tamamlayacak şekilde olması işçiliğin ne kadar titiz tutulduğunun kanıtı. Sadece kapılarda gözüken ses kolonları sizi yanıltmasın. Çünkü Da Capo'nun içerisinde 325 wattlık dev marka Bose'nin surround sistemi var. Ses sistemi demişken misafir aracımızın ön camında 4 adet kendini belli etmeyen radyo anteni var. Bu antenler sayesinde Da Capo, radyo istasyonlarından gelen trafik frekanslarını alıp şayet yolda bir trafik sıkışıklığı yahut herhangi bir problem varsa size gideceğiniz yer için 16'ya 9 ebatlardaki yüksek çözünürlüklü yol bilgisayarından alternatif yol imkanları sunuyor. Eğer 911 Da Capo'yu sadece sokaklar için satın almadıysanız, kokpitteki şık tasarlanmış kronometre çok işinize yarayacak demektir. Bu şık kronometreden kendinize zaman tutabilir ya da bir pistte örneğin 5 etap turladıktan sonra etaplar arasındaki zaman farkınızı hesaplayabilirsiniz. Kronometre gibi birçok özelliği 3 kollu multifonksiyonel direksiyondan kumanda edebilirsiniz. Örneğin CD, MP3 çaları, navigasyonu, telefonu, hatta vitesi. Tiptronic şanzımanı direksiyondan da kumanda edildiği birçok otomobili sizlere tanıtmıştık. Porsche'nin bu noktada farklı olduğunu söylemeden geçemeyeceğiz. Normalde mandallı olan Tiptronic vites, Porsche'de direksiyonun üzerinde baş parmaklarınızla kumanda edilecek şekilde çok daha pratik ve hızlı hale getirilmiş. Eğer vites manuel moddaysa, devir sayısı kaça çıkarsa çıksın vitesin kontrolü sadece baş parmaklarınızın ucunda.
değişken türbin geometrisi ya da değişken geometrili turbo olarak adlandırabileceğimiz VTG teknolojisinin kullanıldığı yeni 911 turbo kabriyonun motorunda egzoz manifoldundan gelen hava salyangoz adı verilen gövde içerisindeki kanatçıklarla pervanenin merkezine yönlendiriliyor. Salyangozda bulunan kanatçıklar motorun işletim sisteminden aldığı emir doğrultusunda yukarı veya aşağı hareket ediyor. Böylece alt devirlerde az miktardaki havanın pervanenin dönüşünü hızlandırmasını ve düşük devirlerden itibaren turbonun güç ve tork üretmesini sağlıyor. Finalde ise ortaya 480 beygirlik tarafsız bir güç çıkıyor ve bu gücün 1585 kilogramlık bir aracın içerisinde bulunması adrenalini de maksimum seviyelerde tutuyor. ...911 Da Capo bünyesinde her ne kadar güçlü bir motor barındırsa da Porsche felsefesine göre gerçek anlamda yüksek performans sadece güçlü bir motordan daha fazlasını ifade ediyor. Da Capo'nun motor bazındaki performansı ortada. Porsche mühendisleri Da Capo'yu donatırken motoru güçlendirmekle sınırlı bırakmamışlar. PTM yani Porsche Traction Management, Türkçesiyle Porsche çekiş yöntemi. Porsche'nin geliştirmiş olduğu bu sistem bünyesindeki performansı maksimum seviyeye çıkarırken diğer güvenlik sistemleriyle de birlikte çalışıyor. Elektronik sensörlerle yolu ve dört tekeri devamlı kontrol altında tutan sistem, örneğin arka tekerleklerde bir güç kaybı olduğunda devreye girip motordan gelen kuvvetin ön tekerleklere doğru kaydırılmasını sağlıyor. Arka tekerlekteki güç kaybı öne aktarılır aktarılmaz devreye tekerleklerin patinaj çekmesini ve savrulmasını önleyen ASR sistemi giriyor. Eğer bir viraja giriyorsanız tekerleklerde bir güç kaybı olmasa bile sistem savrulmayı önleyip daha sağlıklı bir viraj alabilmeniz için tekerleklerdeki gücü ön tarafa kaydırır. Kavramanın değişkenlik arz ettiği yüzeylerde çekiş, otomatik fren diferansiyeli ABS işlevi kullanılarak artırılır. Kısacası Da Capo'nun muhteşem performansı sadece motorundan ibaret değil. Güç motordan doğar ve Porsche'nin üstün teknolojisiyle beslenerek en yüksek seviyeye çıkarılır. Otomatik vitesler kullanımda büyük kolaylık sağlayan bir opsiyon olsa da özellikle performanslı kullanışlar için ideal bir seçim değildir. Vitesin hangi devirde değişeceğine sizin yerinize aracın karar vermesi her kullanıcının hoşuna gitmeyeceği gibi kullanım alanlarını da daraltır. Da Capo'da ise durum biraz daha farklı. Otomatik şanzımanı birinci müdahale edilmediği takdirde standart otomatik şanzımanlardan farksız. Fakat istediğiniz zaman direksiyon üzerinden bir üst vitese geçebiliyorsunuz. Tabii buraya kadar da birçok Tiptronic şanzımanlardan farkı yok. Da Capo'yu farklı kılan özellik manuel modda ortaya çıkıyor. Eğer vitesi manuel moda alırsanız artık onu düz vitesten ayıran tek nokta debriyajın olmaması. Manuel moddayken siz komut vermeden kesinlikle vites değiştirmiyor. İstediğiniz zaman vitesi yükseltebilir ya da düşürebilirsiniz. Yalnız eğer devir araca zarar verecek kadar yüksekse alt viteslere inmenize izin vermiyor. Eğer performanslı bir sürüş gerçekleştirecekseniz vitesi manuel moda aldıktan sonra içerideki spor düğmesini de aktif ederseniz sol şerit sizin. Spor moda aldığınızda Da Capo aynı zamanda süspansiyonlarını sertleştirerek yürüyen aksamı da performansa karşı hassas hale getiriyor. Ayrıca VarioCam Plus teknolojisi de sürücünün isteklerine karşılık verebilmek için ikinci çalışma prensibine geçiyor. Esasen VarioCam Plus bir motor içerisinde adeta iki motor sunuyor. İlki normal yol sürüşü için, ikincisi ise doğal olarak performanslı sürüşler için tasarlanmış. Sistem sürücü değişikliği belirttiği anda fark ettirmeden diğer moda geçiş yapar. Tüm faaliyetler motor yönetim sistemi tarafından merkezi olarak kontrol edilmektedir. Sonuç, enerjik hızlanma ve daha pürüzsüz bir çalışma. Yüksek performanslı olan misafir aracımızın güvenlik sistemi de yüksek seviyede tutulmuş. Olası bir kazayla karşı karşıya gelmemeniz için bünyesinde PTM yani 4 tekerlekten çekiş sistemi var. Eğer bunlara rağmen bir kazayla karşı karşıya kalırsanız hala güvende sayılırsınız çünkü Da Capo hücresinde darbe emici bir sistemle korunuyor. PTM teknolojisi tabii ki sadece performans için değil. Mevcut tüm sistemlerle birlikte çalışan bu muazzam sistemin güvenlik kulvarındaki rolü göz ardı edilmeyecek kadar etkili. Misafir aracımızın spor bir kabriyo olması, olası bir kazada ters döndüğünde ne olacağı sorusunu ister istemez sorduruyor. Da Capo bu konuda da ciddi önlemler almış.
Öncelikle aracın takla atmasını önlemek için bünyesinde birçok güvenlik unsuru bulunan PTM, elinden geleni saniyelerle yarışarak yapıyor. Şayet her şeye rağmen bir takla ya da ters devrilme söz konusu olursa, arka koltukların hemen arkasına yerleştirilen çelik barlar takla sensörlerden aldığı emir doğrultusunda aniden yukarı çıkıyor. Dakapo'nun gerisini çepeçevre saran airbaglerin kontrolü de bu sensörlerden kumanda ediliyor. Klasmanındaki birçok araçtan çok daha sağlam bir iç kabine sahip olan misafir aracımız sadece dünyanın üstü en hızlı açılan spor otomobillerinden biri değil, aynı zamanda en güvenlileri arasında yer alıyor.